Uganda'dan, Afrika'nın renginden tekrar merhaba. Bu hafta birazcık daha Kampala'yı gezdikten sonra Uganda için çok önemli bir şehir olan, turistik şehir olan Jinja'yı ziyaret edeceğim. Adrenalin dolu bungee jumping, karamoçalar ve yol arkadaşım Nil'in kaynağı Victoria Gölü en önemli ziyaret merkezlerim. Afrika'nın rengi Uganda'da devam ediyor. Türk Büyükelçiliğindeyken aldığım özel bir davet için sabah yola koyuldum. Şehrin orta halli denilebilecek semtlerinden geçerek hedefime ulaştım. Kampala'da Natalya'dayım. Natalya merkeze çok yakın bir yerde. Orta seviyede insanların yaşadığı bir bölge ve Osia ailesiyle beraberim. Osia ailesinden Musa bizim Türk Büyükelçiliğimizde çalışan bir personelimiz ve herkes tarafından çok seviliyor. Tina onun eşi ve Nina onun kızı. Elçiliğe ilk gittiğimde Musa ile tanıştım. Çok güler yüzü, gerçekten çok sevecen bir insan ve direkt bana şunu söyledi. Dedi ki ben sizin geleceğinize haber aldım ve şu anda hiç kimse söylemeden ilk defa size söylüyorum. Ne olur bir gün benim evimde kalın. Sizinle vakit geçirmek istiyorum. Ben de onun davetini kırmadım. Onun evine geldim. Tina ile beraber bugün mutfakta yemekler yapacağız. Yerel yemekler yapacağız. Musa ile sohbet edeceğiz. Belki komşularıyla dolaşacağız ve Osia ailesinin, bir Ugandalı ailenin hayatı nasıl devam ediyor onu göreceğiz. Daha önce matoke pişirdiğim için Tina'ya yemek yaparken yardım ettim. Mutfakta hummalı bir hazırlık varken ben de Musa'nın evini dolaşmaya başladım. Burası hem ardiye olarak kullanılıyor hem de mutfak olarak kullanılıyor. Burası misafirlerini yatırdığı yer. Ben de bu gece burada uyuyacağım. Tina ve Musa'nın kız kardeşleri matoke hazırlarken Musa da kendi elleriyle oldukça zahmetli kalo yaptı. Kızların hazırladığı yemekler gerçekten çok ama çok lezzetliydi. Musa'nın kardeşi Eva ile beraberiz. Havva, Eve, her tarafta ismi zaten aynı. Enteresan bir şey var. Musa Hristiyan dinine inanıyor. 2 tane anneden toplam 12 kardeşler. Fakat içlerinden bir tanesi farklı bir hayat seçmiş kendine. Eva var yanımda. Hi Eva. I know you're 25, right? Yes. 25 yaşında. And do you have job? Yeah, I have job Where? in Kololo. Kololo. Yes. Kololo'da çalışıyor. What kind of business? Just working in the office, cleaning the offices. Aha. The cleaner. Ha. Yeah. Ofiste temizlik işlerine bakıyormuş. And how much your salary? 250. 250 shilling. Yes. Around $100. Yes, it's $100. Yaklaşık $100 kazanıyor ayda. I know your family is a Christian. Yes, they are Okay. Christians. Yeah. And why the changed your religion? I changed my religion. I want to do what is written in the book. Yeah. That's the rule which I want to follow. By doing what is not there. The Yes. Christians not not apply the all rules on Bible, right? No, they are not. And the Muslims, Muslims, they are following all the
Order. Like 60% they're doing the same thing, which is in the book. And in Quran. In Quran and the Bible, they're all one thing. If you read them, they're Yeah. all the same thing, Yeah. the same word. It's only different things which has changed. Because if you see Bible, now Bible has many types. You can see which is Holy Bible. Yeah. You can find King James. Yeah. You can find So many Bible. so many Bibles. But if you bring all those Bibles and you put here Yeah. on the table and you read, you'll see that there is some other things which has changed. But in Quran, it's only written in one language. And your parents, you, and did you say them and father and mother, and I want to change my religion? I Okay. told them, Yeah. but my mother was not happy. Why? I don't know why she was not happy. Yeah. But she Now? just tell me she's not happy with it. Even now, she has not yet believed it Okay. that I'm a Muslim. And my dad, he's fine. He said it's fine. Even for him, he says that Muslims, they are good. They all do everything which is there in the Bible. But what he is not believing Muslim, Yeah. it's just because of Jesus. Uh-huh. Muslims, they're not believing Jesus, and Christians, they're believing Jesus. Then I told him, no, Muslims, they also believe in Jesus, but they don't call Jesus God's son. But they believe in Jesus as a prophet. Yeah. But for him, he doesn't believe that. Do you have any message all of the world? What I want to get another job, Yeah. to get a new job, Yeah. which I can help my parents. Yeah. The one a new job which I can get a good money and Yeah. help my parents and Yeah. my young sisters and brothers. Okay. Because I'm the second born and he's the first born. So our sisters and brothers, they're still very young. So we have to catch them up. Me, I didn't go to school, Okay. but my sisters, I want them also to go to school. Okay. So that's the only prayer which I'm praying to. Okay. Yeah. Burada yaptığım konuşmalarda hem kayıt altına aldıklarımda hem sokakta konuşmalarımda insanın içini burkan bir şey. Şöyle ki kime bu tür bir soru yöneltsem, yani hayatında neyini değiştirmek istiyorsun diye, herkes hep genellikle aynı şeyi söyledi. İşi olmayanlar iş istiyor. İşi olanlar daha iyi bir iş istiyor. Çünkü Uganda'da gelirler gerçekten çok düşük. Yaşam standartları gerçekten çok düşük. Thank you very much abla. Thank you too. Eğlenceli ve huzurlu bir gecenin sabahında güne yeni başlayan sokaklardan geçip rotamı ülkenin önemli turistik merkezi Jinja'ya çevirdim. Kampala'dan Jinja'ya doğru hareket ettim. Yola devam ediyorum. Burada dikkatimi çeken bir şey oldu. Kısa mesafeler arasında yerleşim birimleri var, köyler var. Ve ne zaman park ederseniz, bir yerde durursanız hemen ellerinde bir şeyler satmaya çalışan seyyar satıcıları görüyorsunuz. Bu çok normal bir şey. Ama burada farklı olan bir şey var ki o da burada seyyar satıcıların bölge yönetimine kayıtlı olmaları ve hepsinin birer önlük giymeleri farklı renklerde. Arabanızı park ettiğiniz anda veya motorunuzu park ettiğiniz anda hemen arabanın başına toplanıyorlar ve size bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Şehirden çıkar çıkmaz karşıma çay tarlaları çıktı. Ülke, ten rengi, kültür değişse de çayın çileli hasatı hiç değişmiyor.
Uganda'nın harika bir doğası var. Her taraf yemyeşil. Ve bizim için ayrılmaz bir ikili var. Çay ve şeker. Sol taraf yemyeşil çay tarlaları. Hemen yanında da şeker kamışı tarlaları var. Türk halkı için ayrılmaz bir ikili. Çay ve şeker. Jinja'ya varır varmaz ilk işim bir tekne kiralayıp yolculuğumun başından beri yol arkadaşım Nil Nehri'nin kaynağını ziyaret etmek. Huzur veren manzaranın içerisinde hem sosyal bir hayat hem de el değmemiş bir yaban hayatı devam ediyor. Uganda'da eski adıyla Nyanza Ukureve, keşfinden sonra Victoria Gölü olarak anılan gölün yanındayım. Buranın önemi şu: dünyanın en uzun nehri Nil, 6650 kilometre. Mısır, Sudan, Etiyopya, Kenya, Uganda derken Burundi'ye kadar uzanıyor. Ve benim yol arkadaşım. Zaman zaman yan yana sürdük, zaman zaman ben onun üzerinden geçtim, zaman zaman yanında uyudum. Nil Nehri'nin kaynağı ile ilgili 2 tane iddia var. Bunlardan bir tanesi John Speke tarafından, İngiliz kaşif John Speke tarafından iddia edilen gölün arkamda görmüş olduğunuz şu fokurdayan yerden doğduğu. Ve Beyaz Nil denmesinin sebebi ise şu: bu su fokurdarken beyaz köpükler çıkartıyor ve buraya da Beyaz Nil diyorlar. Nil'in 3 tane ana kolu var. Bunlardan bir tanesi Beyaz Nil. Mavi Nil Etiyopya ortalarındaki Bahirdar civarlarından çıkıyor. Tana Gölü'nün civarlarından. 3. kolu ise Atbara Nehri, o da Sudan'da. Mavi Nil ve Beyaz Nil Sudan'da birleşiyorlar ve beraberce Mısır'a kadar devam ediyorlar. Dediğim gibi iddialar beni hiç ilgilendirmiyor. İnşallah bir aksilik olmazsa Burundi'deki öteki kaynağa kadar gideceğim. Benim için önemli olan şu: Mısır'dan beri buraya kadar yol arkadaşım olan Nil'in doğduğu yerdeyim. Uganda'da Victoria Gölü'ndeyim. Bu keyifli ziyaretin hemen sonrasında Karamoja denilen halkın yaşadığı yeri görmeye gittim. Uganda'da Jinja şehrinin hemen içinde Karamoja bölgesinde yaşayan insanların küçük gettosundayım. Devlet onları buraya getirmiş. O taraflar çok kırsal, oralara gitmedim. Sadece örnek videolarını seyrettim, fotoğraflarına baktım. Oraya gitmek, izin almak birazcık zor. Sorunlu bir bölge. Özelliği şu: orada tamamen ilkel bir yaşam sürüyor. Buradaki insanlar hatta orada ev yapılmasına, devletin yaşam koşullarını değiştirmesine karşı da çıkıyorlar. Burası Jinja'nın ortasında bir yer. Jinja, Uganda'nın turizm merkezi. Gerçekten inanılmaz fırsatlar var. Ciddi sportif faaliyetler yapabiliyorsunuz. Bungee jumping, rafting, Nil'in kaynağı orada. Gerçekten çok ciddi ve güzel bir şehir. Çok yeşil, çok düzenli. Ama 1 kilometre bu tarafına baktığınız zaman Karamoça halkını buraya toplamışlar ve onlara burada farklı bir hayat sürdürüyorlar. Onları burada medenileştirmeye çalışıyorlar. Onlar bundan çok hoşnut değiller. Ben de birazcık bu köyü görmeye, o insanlarla beraber olmaya geldim. Köyün durumu yaşanan hayatı anlatmak için fazla söze gerek bırakmıyor. Şimdi size bu köyün 2 tane önemli dükkanını göstereceğim. Burası görmüş olduğunuz dükkan. Şöyle ki bu dükkanda çako satılıyor.
Arkadaki dükkanda da soğanlar satılıyor. Şaka değil, espri yapmıyorum. Burada yere serilen bir çuvalın üzerine konulan odun kömürü veya arka tarafta bir çuvalın üzerine konulan soğanlar onların dükkanları. Burada satıyorlar, bir şeyler kazanmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla ben şu anda bir iş merkezinin ortasındayım. Ben Iva ile sohbet ederken çocuklar da bana dokunarak beni tanımaya çalışıyorlardı. Fakirliğin ve çaresizliğin insanın içine işlediği bu köyün güler yüzlü insanlarını tozlu topraklı yollardan geçerek ardımda bıraktım. Bir sonraki durağım adrenalin dolu bir faaliyet için Nil Nehri kenarındaki bungee jumping alanı. Uganda'da Jinja şehrinin hemen yanından Nil Nehri akıyor. Biliyorsunuz Victoria Gölü'nden doğuyor ve Mısır'a doğru devam ediyor. Burada çok çeşitli atraksiyonlar yapılabilme ihtimali var. Otellerin içerisinden rafting imkanı var. Fakat Doğu Afrika'da sadece bir tane bungee yapılacak yer var. Orası da burası. Nil Nehri'nin yüzeyinden 44 metre yukarıda. Ben de buraya kadar gelmişken bu adrenalin dolu aktiviteyi yapmadan edemedim. Birazdan 44 metreden aşağı atlayacağım. Çok keyif aldığım bu aktivitenin sonunda artık Kampala'ya doğru geri dönüş yolculuğum da başlamış oldu. Jinja'da çok güzel vakit geçirdim. Saat 4 civarları, güneş batmak üzere. Benim kalacağım yer Kampala'da. Buradaki güzel şehri bırakıp artık Kampala'ya doğru devam edeceğim. Uganda'da Kampala'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçimiz Melih Ulueren'le beraberiz. Sayın Büyükelçim merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Sayın Büyükelçim, ne zamandır burada görevlisiniz? 2,5 seneyi aşıyor artık. 2,5 sene. Evet, buradayım. Peki 2,5 sene önceki Uganda'yla şimdi kısa bir kıyas yaparsanız sizin gözleminizde neler değişti? Elçi görevi olarak soruyorum bunu. Yani tabii Türkiye'nin buradaki mevcudiyeti çok arttı. Ben geldikten bir 6 ay kadar sonra Türk Hava Yolları buraya uçmaya başladı. Direkt uçuş yapıyor. Direkt uçuş yapması tabii gelen gidenleri çok arttırdı. Türk mallarına olan ilgi çok arttı.
Ben geldiğimde Türk malı yok gibiydi. Öyle mi? İyi bir pamuklu bir gömlek bulmak, tamamen pamuktan yapılmış bir gömlek bulmak zordu. Şimdi her taraf %100 pamuk, Türk gömleği doldu. Türk takım elbiseleri satılıyor. Türk mallarına olan büyük bir ilgi var ve Türkiye bir moda anlamını taşıyor. Yani Türk tekstil ürünü giymek, modern modaya uygun giyinmek olarak anlaşılıyor. Bu iyi bir gelişme tabii. Uganda halkı için bize ne söyleyebilirsiniz? Nasıl insanlar? Uganda halkı sevecen bir millet. Yabancılara açık, hoşgörülü davranan, işte kendi aralarına kabul eden, misafirperver bir millet. Bunu söyleyebilirim. Peki sizin futbolla bir alakanız var mı yok mu? Ha, bir ara duydum bir renklerden bahsettiniz Evet, ama onu da evet, sormak evet. istiyorum size. Ben Altaylıyım. Fakat Altay'ın son zamanlarda başarılı olmamasına üzülüyorum. Umarım iyi transferlerle lig çıka 2 kere çıkmak gerekiyor. Bir Süper Lig'e çıkar ve eski başarılarına tanık olurum Altay'ın. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın bir gücü vardı. Fakat Uganda'ya geldiğimde birkaç tane toplantı da gördüm. Biraz da bu toplantı hakkında sizden bilgi almak istiyorum ki Ya- çok önemli bir şey galiba Afrika için. Evet, Uganda birçok konferansa ev sahipliği yapıyor. Göl kenarında çok güzel bir otelleri var, konferans salonu ile filan. Tabii onu kullanma imkanları var. Gölün güzelliği artı otelin bu imkanları sunması. Mesela geçen hafta Komesa evet. Komesa zirvesi yapıldı. Bu Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı zirvesi. İşte bu Komesa'ya ilişkin gazete haberlerinde bir meşhur Economist gazetesinin işte 2000'deki başlığının The Hopeless Continent. Aha. Ümitsiz kıta iken aynı derginin 2011'de Africa's Rising, yükselen Afrika 10 yılda değişen başlığını yaptığını büyük bir sevinçle kaydetti okuduğum makale. birçok Afrika ülkesinde dolaştım. Halkının çok çalışkan olduğunu söyleyemem. Uganda halkının çalışkanlığıyla veya buradaki işlerin yürümesiyle ilgili, hızıyla ilgili ne söyleyebilirsiniz bize? Yani insan bence her yerde aynıdır. Ekonominin ve sanayinin gelişmişliği bir takım hareket tarzlarına zorlar. Yani çok gelişmiş sanayi toplumundaysanız çarka siz de dahil olursunuz ve o çarkla birlikte hareket edersiniz. Daha kırsal toplumlarda hayat daha yavaştır. Sanayileştikçe bu hızlanır. Şimdi artık dijital dönemi yaşıyoruz. O iyice hızlı. Dolayısıyla her ülke geliştikçe halkı da o üretim tarzına uygun çabuklukta hareket edecektir. Ona hiçbir şüphe yok. Peki Ve Uganda'da ciddi şekilde gelişme yoluna girmiş bir ülke. Melih Bey olarak Uganda'da olmaktan mutlu musunuz? Mutluyum, ben bugüne kadar bütün görevlerimde mutlu oldum. Bence dünyanın her yeri güzel. Oranın halkının kültürünün içine girmek, gözlemlemek bizim mesleğin en büyük zevki muhtemelen. Ben de şimdi o zevki tadıyorum. Bunu her dış görevimde yaptım ve büyük bir zevkle görevlerimi sürdürdüm bugüne kadar. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bize zaman ayırdınız. Bu Komesa'dan sonra çok yoğundunuz biliyorum. Bu kadar zaman ayırdınız. Gerçekten size çok teşekkür ediyorum. olun. Kampala'da Sayın Büyükelçimizle beraberdik. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Uganda'nın merkezi Kampala, Kampala'nın merkezi Ovino Market. Burası hemen hemen dünyanın en büyük marketlerinden bir tanesi. Burada rahat hareket edebilmek çok kolay değil. What's your name? I'm Patricia. Patricia. Benim yanımda Patricia var. Burası Afrika'nın en büyük marketlerinden, pazarlarından bir tanesi. Burada sokakta dolaştığınız zaman herkes size bir şeyler satmaya çalışıyor. Ben caddede yürüdüm. Şimdi birazcık daha içeriye gideceğim. Burada her şeyi bulmak mümkün. Burası birazcık daha tekstil ağırlıklı. Ürünler buranın ürettiği ürünler değil, Uganda malı değil. Hep ithal edilen ürünler ve kaliteleri de oldukça düşük. Uganda'da her an her şey olabilir. Aslında Afrika'da her an her şey olabilir. İçeri girerken hava güneşliydi. Bir anda yağmur başladı.
Burada çekirgeleri kızartıp yiyorlar. Biraz önce gösterdiğim çekirgeler. Ellerindeki çekirgeler şu anda canlı. Kanatlarını kopartıyor. Ayaklarını kopartıyor. Sonra bunu çok güzel kızartıyorlar ve afiyetle yiyorlar. Uganda'da yer fıstığı çok tüketilen bir malzeme. Özellikle matoke yaparken bununla inanılmaz soslar yapıyorlar. Peynirle karıştırıyorlar, etle karıştırıyorlar ve çok lezzetli oluyor. How much 1 kilo? 3.5. 3500 Uganda şilini. Bu pazarda her şey ikinci el. Kullanılmış eşya satıyorlar. Bunun markasını söylemeyeceğim. This is 7,000. 7.000 şilin. Etiketini sadece ben görüyorum. Bana inanın, çok ama çok ünlü bir İtalyan markası bu. 7.000 şilin kullanılmış bir ürün, yaklaşık 3 dolar. Artık buranın hesabını siz yapın. Ovino'da birkaç tane yerde, açık yerde kasaplar var. Burada genellikle kasaplar açık. Büyükbaş hayvan tüketiyorlar. Uganda'da özellikle hayvanın hemen hemen her yerini tüketiyorlar. Hiçbir şeyi boşa gitmiyor. Özellikle ciğeri çok seviyorlar. Şehrin merkezinde olan Ovino'dan çıkıp Kampala'yı gezmeye devam ediyorum. Kampala'da dolaşırken bir şey gördüm. Bu yazıyı nerede görürsem göreyim tanıyorum. İstanbul kelimesini gördüğümde burada bir Türk'ün olduğunu anladım ve onun lokantasına geldim. Ali merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ ol. Neden Kampala? Nasıl oldu? Arkadaşın mı var, dostun mu var, internetten mi gördün? Nasıl karar verdin? Geldik baktık, yani burada bir hafta kaldık falan. Hoşumuza gitti ya. İklimi çok güzel, insanlara çok ılıman. Dedik burada yaşanır. Öyle karar verdik. Peki, ailem dedin. Evet. Yenge gelmedi röportaja. Çünkü tam öğle yemeğine denk geldik, kusura bakma. Evet. O mutfağı yönetiyor. Sağ olsun yardımcı oluyor bize. Çünkü bu restoran olayı hele yabancı bir ülkede çok kolay bir iş değil. Yani tek başınıza yapacağınız bir iş değil. Sağ olsun yardımcı oluyorlar. Şu an kızlarım da burada. Onlar hem dil öğreniyorlar. Onlar da yardımcı oluyorlar. Burada olmaları onlar için aslında pratik yapmanın da çok daha güzel oluyor. Çok daha çabuk kavranırlar İngilizceyi. Buranın ana dili zaten İngilizce. Resmi dili İngilizce. Resmi dili İngilizce. Yani onun haricinde 59 farklı kabile dili var. Ama ortak dil İngilizce. İngilizce'den anlaşıyorlar. Peki kızlar burada dedim, ben onları görmedim. Buradalarsa Çağıralım mı? çağıralım. Hatice Bilge. Gelin gelin. Gelin böyle. Gelin bakalım. Merhaba merhaba. Ali'nin kızlarıyla beraberim. Hatice ve Bilge. Vallahi bir anda Ali ile röportajım ikinci plana gitti. Çünkü genç jenerasyondan birileriyle beraberim. Afrika'da bu kadar genç gördüğüm ilk Türkler. Ve benim de 17 yaşında bir kızım var. Aynı jenerasyonlar. Birazcık onları anlayabiliyorum. Hatice ve Bilge. Hatice, Kampala nasıl? Yani Kampala aslında böyle yaşayabileceğiniz bir şehir. Hani Afrika'da insanlar şey diye düşünüyor. Yapamazsın, orada ne yiyeceksin, nereye gideceksin, sıkılırsın. Evet, bir de alıştın Alıştın mı? Evet, o çok fazla zaten. Ama Kampala, yani ben çok sevdim burayı. Mesela iklimiyle, insanları acayip sıcakkanlılar. İyi bir yer yani, seviyorum burayı. Türkiye'de yaşamayı mı tercih edersin, Kampala'da yaşamayı mı? Ailenle birlikte. Ya tabii insanın memleketi gibi olmuyor ama
Yani dünyanın değişik yerlerinde de yaşamak gerekiyor. Peki senin ilk yurt dışı deneyimin mi? Yani Türkiye'den ilk defa Kampala'ya mı geldin? Şöyle sorayım, vizyonun açıldı. Baban sağ olsun seni bir yurt dışında yaşamaya başlatmış. Bizim zaten hayalimiz üniversite için Londra'ya gitmek, İngiltere'de okumak. Tamam. Yani Türkiye'deyken hani çok böyle düşünemiyorduk İngiltere, başka bir yer ama bir kez adımını dışarı attığında her şey artık çok kolay olabiliyor. Türkiye'de ya normal yaşamımıza devam ederken yabancı bir ülkeden insan görme şansınız çok düşüktür. Evet. Ama burada mesela her gün bir Çinli, Japonlu, Hintli, işte Kanadalı, Amerikalı, İngiliz görebiliyorsunuz çok rahat. Bunların kültürlerini öğreniyorsunuz. Yani aslında yurt dışına çıktığınız zaman bir nevi dünya insanı oluyorsunuz. Bu çok önemli. Peki son bir soru. Eğer ailen olmasaydı, yani aileni Türkiye'de bırakmak zorunda kalsaydın, Kampala'da kaç sene dayanabilirdin? Yani 9 ay zor dayandık değil mi? 9 ay zor dayandık ama yani öyle olması gerekiyor insan fıtri olarak. Şimdi siz burada aileniz orada iki ayrı dünya olmuyor. Bir ülke ne kadar güzel olursa olsun, şartları ne kadar iyi olursa olsun, yanında ailen yoksa hiçbir şeyin tadı yok. Aile her şey demek. Kampala'da yaşayan Türklerle birlikte olmak, onlarla sohbet etmek, hayatlarının nasıl olduğunu öğrenmek benim için gerçekten çok keyifliydi. Jinja'da adrenalin dolu bungee jumping, yol arkadaşım Nil'in doğduğu yer olan Victoria Gölü'nü ziyaret gibi aktiviteler benim için de çok keyifliydi. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Afrika'nın rengi önümüzdeki hafta Uganda'dan devam edecek. Benim maceram sizlerin keyfi olsun.